Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hızlı ve kolay kuru fasulye yemeği. Uygun bir kabın içerisine 1 kilo kuru fasulyemizi alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz ve 2 litre soğuk suyumuzu ekleyelim. Kıymetli takipçilerim, beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Daha sonra şöyle güzelce karıştıralım. Ardından üzerini streçle kapatalım ve bir gece dinlendirelim. Dinlenen fasulyelerimiz gerçekten harika bir şekilde şişmişler. Fasulyelerimizin suyunu süzdürelim ve 4-5 defa bolca suyun altında yıkayalım. Daha sonra uygun bir tencerenin içerisine fasulyelerimizi ilave edelim. Üzerini geçecek kadar soğuk suyumuzu ilave edelim. Kapağını kapatalım ve orta ateşte pişirmeye bırakalım. 2 adet orta boy soğanımızı yemeklik olarak doğrayalım. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabileceğiniz tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum. Ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım tariflerimi sizler de evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Doğramış olduğumuz soğanlarımızı uygun bir tabağın içerisine alalım. Şöyle kenara alalım. Bu arada kaynayan fasulyelerimizin üzerinde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla alalım. Yaklaşık 30 ile 40 dakika arası haşlayın. Daha güzel olacak. Bana güvenin. Bazen de kullandığımız fasulyenin markasına ve cinsine göre pişme süresi çok az bir değişkenlik gösterebilir. Kontrollü olmanızı tavsiye ederim. Fasulyelerimiz kaynadıktan sonra yaklaşık 3 su bardağı kadar suyunu ayıralım. Fasulyelerimizi hiç bekletmeden suyunu süzelim. Lokum gibi fasulye haşlama sırlı tarif, gaz yapmaz, kabuk atmaz. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Asla kabuk atmıyor. Verdiğim püf noktalarına ve pişirme tekniğine dikkat ederseniz inanın sizler de böyle harika bir şekilde pişirebilirsiniz.
Ben hepsini pişirmeyeceğim. Fasulyelerimi güzelce haşladım. Miktarını fazla tuttuğum için önce yemeklik kısmını ayırıyorum. Kalan fasulyeleri ise kişi sayısına göre buzdolabı poşetlerine paylaştırıyorum. Bu şekilde gerçekten çok pratik oluyor, özellikle çalışan hanımlar için. Ben genelde nohutu, fasulyeyi, barbunyayı bu şekilde hazırlayıp dolaba kaldırıyorum. Lazım oldukça dolaptan alıp kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Poşetlerin havasını pipet yardımıyla güzelce alalım. Bu şekilde hem daha uzun süre taze kalıyor hem de dolapta fazla yer kaplamıyor. Hazır hale gelen fasulyelerimi buzdolabına kaldırıyorum. Böylece ne zaman lazım olursa ölçüsü hazır, pratik ve zaman kazandıran bir şekilde kullanabiliyorum. Mutfakta düzen ve kolaylık tam olarak da böyle bir şey. Uygun bir tencereye 300 gram kuşbaşı doğranmış dana etimizi alalım. Etler suyunu salıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Etimiz suyunu çekmeye başladıktan sonra üzerine 4 su bardağı sıcak suyumuzu ilave edelim. Şöyle güzelce karıştıralım. Kapağını kapatalım, ara ara kontrol ederek pişirmeye bırakalım. Şöyle etimi kontrol ediyorum. Gerçekten harika bir şekilde pişmiş. Etimiz suyunu çektikten sonra üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim. Üzerine doğradığımız soğanlarımızı ekleyerek güzelce kavuralım. Daha sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı domates salçamızı ilave edelim. Biber salçası seviyorsanız 1 tatlı kaşığı biber salçası da ilave edebilirsiniz. Üzerine 1 yemek kaşığı unumuzu da ilave ettikten sonra salçamızın kokusu çıkıncaya kadar kavurma işlemine devam edelim.
Bu yemeği etli olarak yapabileceğiniz gibi sade olarak da hazırlamanız mümkün. Fasulyelerimizi de ilave ederek karıştırma işlemine devam edelim. Ayırmış olduğumuz fasulyemizin suyunu tenceremize ilave edelim. Fasulyenizi haşlarken tüm vitamini suyunda kalıyor. Suyunu mutlaka bu şekilde değerlendirin. Şayet yemeğinizin suyu az gelirse çok az bir sıcak su takviyesi yapabilirsiniz. Üzerine birkaç adet acı kuru biber ilave ediyorum. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı da kimyon ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Kapağını kapatalım. Ara ara karıştırarak pişirmeye bırakalım. Ben sizlere şöyle yakın çekimle de göstermek istiyorum. Gerçekten de harika bir şekilde pişmiş. Ocağın altını kapatalım. Biraz dinlendirdikten sonra yemeğimiz serviste hazır. Kuru fasulyemiz güzelce pişti. Lezzetinin oturması için birazcık dinlendirdim. Şimdi o mis gibi kokan fasulyeyi tane tane dökülecek şekilde servis tabağına kepçe kepçe alıyorum. Kıvamı tam yerinde, sosu nefis, ev yemeğinin en güzel hali tam olarak da bu. Yanına bir pilav, belki bir turşu sofraların vazgeçilmezi olmaya hazır. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beni bu tarif ile tanıdıysanız farklı tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı, bildirim gelmesi için zili açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Kanalım ve tarifimle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazarak kanalın gelişimine sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olursanız ayrıca çok sevinirim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.